Selamlar arkadaşlar. WordPress'te en çok beğenilen kurs eklentilerinden biri olan Tutor Elements eklentisinin büyük güncellemesi geldi. Versiyon 4.0. 2000 söylediğine göre, paylaştıklarına göre gerçekten de devrimsel bir güncelleme olmuş. Çok fazla yeni özellikler gelmiş. Bunların hangileri ücretsiz sürümde ya da ücretli sürümde? Ücretli sürümde zaten hepsi var da onlara da bakacağız. Ben ücretsiz Tutor Elements eklentisinde inceleyeceğim bunları tabii ki. Paylaştıkları dokümantasyonlar ve benim gördüklerimi burada sizinle paylaşacağım. Hatta şöyle de diyebilirim. Kanalımda Tutor'la ilgili birçok video var. Eski tasarımsal özelliklerini, o videoları seyrederseniz bu videoda da fark edeceksiniz zaten. Hiç kurmayanlar ya da kurup da 4.0'a güncelleme yapmayanlar henüz ya da düşünenler bu videonun sonunda bir karar verecektir diye düşünüyorum. Benim de tabii ki şahsi kararım var. Ben de beğenerek kullandığım bir eklenti sonuçta. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen geçelim. Neler gelmiş, ne olmuş, nasıl güncelleme var, nerelerde var, bunlara bir bakalım. Hadi başlayalım. 4.0'a güncellemesini yapmalı mıyım yoksa kurmalı mıyım? Sıfırdan mı kurmalıyım? Ya da hiç kurmadıysanız kuracak mısınız? Bakalım ne olacak? Sonucu ben de çok merak ediyorum. Sol tarafta bir slide'ım var. Slide'a göre ilerleyeceğim. Sağ tarafta Tutor'u ben kendi lokal serverımda kurdum. Burada deneyeceğiz. Ücretsiz sürümünde deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın ücretsiz sürümüne bakacağım. Tutor'un kendi sayfasından da bunları da açıklamalar kısmına koyacağım. Bu linklere de girin arkadaşlar. En azından burada da okuyabilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Ben eklentiyi lokalime kurdum ve yapay zeka ile bir tarama yaptırdım. Dokümantasyonlarla paylaştıkları bilgilerle kodlar arasında biraz çelişki var diyebilirim açıkçası. Herhalde o da biraz sanki bu güncelleme çok hızlı olmuş gibi geldi. Neden? Çünkü bir hafta önce yayınlandı. 1-2 gün içerisinde de 4.01 güncellemesi geldi. 4.01 geldi. Yani bir patch geldi. Yama geldi aslında. Buradan işte ücretli ve ücretsiz sürümünde neler var neler yok hepsini görebilirsiniz bu şekilde. Artı 4.0'ın sürüm notlarını da bu şekilde Türkçe çevirdiğinizde okuyabilirsiniz. Bana sorarsanız en büyük güncelleme tasarımsal olarak gelmiş. Neden? Eski versiyonlarda yani üçlü versiyonlarda ya da daha önceki versiyonlarda kıyasladığınızda gerçekten de fark ediyorsunuz. Tasarımsal olarak bayağı değiştirmişler. 2 tane de yeni tasarımsal bir fonksiyon eklemişler. Şimdi 4.0'da neler geldi? Evet, tasarımsal olarak çok büyük bir gelişme var. 28 tane bakın 28 tane yeni özellik eklendi. 28 tane ve ayrıyeten de 17 tane halihazırda olan fonksiyonu da güncellemişler. Pro sürümünü aldığınızda işte eklenen özellikler falan da var. Ücretsizde de tabii ki güncellemeler falan olmuş. Ücretsizde de birkaç şey eklenmiş ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Büyük bir bölümü Pro sürümüne gelmiş. Ben her zaman şunu da söylüyorum arkadaşlar. Eklentiyi almadan önce muhakkak Lite sürümünü yani ücretsiz sürümünün bir kere kurun. Deneyin. Lokalinizde deneyin. Canlıda deneyin. Bir yerde deneyin. Canlıda derken tabii ki kapalı olarak deneyin. Edin. Bakın. Ondan sonra zaten karar verin. Almalı mısınız? Almayacak mısınız? Ona göre bakın ya da ücretsiz sürümü yetiyor mu? Yetmiyor mu? Ona siz karar vereceksiniz. Hata düzeltmesi 4.0'da yok ama birkaç gün sonra tabii ki bir güncelleme geldi. 4.01 geldi. Bu devasal güncellemede en göze çarpan şey tasarımsal oldu ama bunun yanında da tercihlerde ve ayarlarda özellikler eklemişler diyebilirim. İşte öğrenme panelleri, kontrol panelleri bir kere değişmiş. Öğrenci ve öğretmen kontrol panelleri eskisinden çok farklı ve mobil, hatta geliştirici ekibinde de yani paylaşılanlarda da söylüyor bunu. Mobil duyarlılığı biraz daha arttırmışlar. Cep telefonunda da mesela tek parmakla kullanımı, baş parmak işte tek parmak neyse kullanımını kolaylaştırmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Mobildeyken de cep telefonunu kurslarınıza rahat rahat ya da kontrol panelinizde rahat rahat giriş yapabileceksiniz ya da işte menülerde dolanabileceksiniz. İkinci en büyük özelliklerden biri yapay zeka ile tabii ki artık bütün eklentilerde neredeyse yavaş yavaş büyük eklentiler yapay zeka entegresine başladılar zaten. İşte kurs oluşturma, başlık oluşturma, bazı özellikler zaten şeyde vardı. Bir önceki sürümlerde de vardı ama birkaç yerde de gene eklemişler bunu. GDPR yani kişisel verileri koruma ile ilgili bir bölüm eklenmiş. Bunu ücretsiz sürümde de var zaten arkadaşlar. Kursu kabul edenler için bir şartlar ve koşullar diyebilirsiniz. İşte kişisel verileri koruma altında mesela orada da bir şeyler paylaşıyorsunuz, yazıyorsunuz yani. Böylece kaydolanlar ya da kursu kabul edenler o şartları kabul etmiş falan oluyor. Kontrol panellerinde yani profil sayfalarında büyük değişiklikler var. Aslında şöyle de gösterebilirim. Şimdi admin olarak baktığınızda bakın. Kontrol panelleri gerçekten de bayağı modernleşmiş. Bu versiyonda bir önceki versiyonda bilmiyorum ona bakmak lazım ama bu versiyonda herhalde büyük bir ihtimalle React altyapısına geçmişler. React'ta biraz daha böyle tabii ki derli toplu, daha güzel çalışıyor, daha hızlı çalışıyor.
çalışıyor ve WordPress'te artık yeni sürümlerinde zaten React tabanını desteklediği için bence gayet iyi olmuş. Bununla ilgili bayağı bir gelişmeler yapmışlar. Eski sürümünde sol tarafta mesela menülerin olduğu taraf biraz şeydi ya da bu ön taraf daha böyle ne bileyim çok böyle modern gözükmüyordu açıkçası. Daha böyle şu an derli toplu görebiliyorsunuz kurslarınızı, kayıtlı kurslar, işte bu gerçi şu an kontrol paneli eğitmen ya da yöneticinin kontrol paneli ama gene en büyük özelliklerden biri bakın sol taraftan alınmış ve profil tarafına alınmış bazı ayarlar diyeyim. Bu da güzel olmuş aslında. Bu taraf yani sol tarafta sidebar'da, sol sidebar'da bayağı karışıktı. Sıralanıyordu. Ya karışıktı derken sıralanıyordu. Çok fazla menü vardı. Ama burada artık biraz kategori bazlı, biraz da böyle hem mobil görünüm tarzında şeyler olmuş diyebilirim. Hatta bir öğrenci paneline de bakalım. Bu da mesela öğrenci paneli tarafından baktığınızda ücretsiz, dediğim gibi bakın ücretsizde çok fazla bir şey bulamıyorsunuz ama işinizi görür mü görmez mi bunun kararını siz vereceksiniz. Gene aynı şekilde böyle mesela kurs tarafını mesela gene bu şekilde gayet güzel olmuş, düzeltmişler. Ayrıyeten de zaten şimdi birazdan göreceğiz. Çocuk teması mı diyeyim artık, tasarımı mı diyeyim, çocuklar için bir tasarım da yapmışlar. Eğlenceli bir şey. Gerçi ikonlar biraz daha böyle şeyler, başlıklar falan değişiyor. Buraları almışlar. Mesela bakın kurs bilgisi, bunlar yoktu. Güzel olmuş. Yorumlar, duyurular bakın. Yani fazlalıkları aslında bir yerde de toplamışlar. Menü içerisine almışlar diyebiliriz. Mesela yani şey var. Hatta soru cevap kısımlarını bayağı şey yapmışlar. Kurslarda mesela bakın sınav denemelerinde böyle bir güzellik yapmışlar. Girdiğiniz sınavları mesela burada detaylı olarak da görebiliyorsunuz. Bunu da güzel yapmışlar. Bu da iyi olmuş. Devrimsel bir değişiklik olmuş açıkçası. Hakkını yememek lazım. Özellikle işte arayüzlerde ve artı işte soru cevaplarda mesela eklemeler var. Öğrenci ve öğretmen işte kontrol panellerini zaten gördük. Devasal bir değişiklik olmuş, devrimsel bir değişiklik olmuş. Büyük bir çoğunluk pro sürümüne gelmiş. Ücretsiz sürümünde özellik diyeyim, hani özelliklerin büyük bir bölümü hepsi pro sürümünde diyebilirim. Şimdi ayarlardan şöyle bir geçelim mesela. Ayarlarda hemen dikkatimizi çeken zaten şurada tasarımsal tarafta bakın modern ve çocuklar için 2 tane tasarım. Klasik zaten normal bildiğimiz standart klasik tasarımı vardı. Ben şu an mesela modernle çocukta ne değişiyor diyebilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım. Mesela çocuk tasarımını aldım. Direkt olarak şeye geçelim. Öğrenci arayüzüne bakın. İkonlar değişti. Biraz daha böyle hani neşeli, enerji dolu diyebilirim. Bir hale geliyor diyebiliriz. Bakın ikonlar falan böyle renkler görüyor musunuz? Bu şekilde biraz daha böyle eğlenceli bir hale gelmiş diyebilirim aslında. 2 tane tasarımsal özellik gelmiş. Koyu ve açık tema. Kullananlar için mesela ben koyu temada kullanmayı da seviyorum. Göz yormuyor bir yerde de ama açık temayı da kullanıyorum tabii ki. Bu iki özelliğin olması da gayet iyi olmuş. Onun haricinde ne gelmişti? Hemen şöyle bir bakalım gene. GDPR dediğimiz kişisel verileri koruma. Burada da mesela şöyle hemen bakalım. Bakın nerede gösterileceği, nerelerde gösterilmesini istiyorsanız onay, işte onu seçecek tabii ki orada. Hani tıklayacak. Ondan sonra işte kaydolacak ya da işte giriş yapacak ya da ödeme yapacak şeklinde. Burada mesela ekleyebiliyorsunuz. Bölüme göre eğer bir kurs alacaksa kursun bir şartnamesi varsa o şartnameyi işte kabul edip ondan sonra kursu satın alacak. Ya da işte kayıt yaparken mesela şartlar ve koşullar diyoruz ya, o şekilde mesela. Sevdiğim bir yönü de WooCommerce entegreli çalıştığı için bu da güzel. Çünkü WooCommerce biliyorsunuz bir e-ticaret altyapısı olduğu için kurslarınızı satabiliyorsunuz. Abonelik sistemi ama ne yazık ki yok. Şimdi ben geçen videolarda bunların cevaplarını vermişim gerçi. Sorulan sorularda abonelik sistemi var mı? İçerik damlatma, her gün bir video falan. Bunların hepsi pro sürümünde arkadaşlar. Ücretsiz sürümünde yok yani. Bunları kullanamıyorsunuz zaten. Erişilebilirlik kısmı var. Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Hemen ayarlar kısmında bakın tercihler kısmına geldiğinde burada devasal bir özellik yapmışlar. Gerçekten bu düşünülmüş. Gerçi çoğu ülkede mecburi konulmuş bazı kanunlar da var. Tutor sonuçta global bir eklenti. Dünyanın her yerinden de kullanılıyordur diye düşünüyorum. Burada mesela yapmayabilir de tabii ki baktığınız zaman zoraki değil. Ama bunu ücretsiz sürümüne koyması da güzel bir özellik. Ücretli sürümünde de var ama ücretsiz sürümünde de var. Ne işte bakın hareket efektleri rahatsızlığı olanlar için bunları çok rahat bir şekilde bakın yazı boyutunu isterseniz büyütebiliyorsunuz. İşte yüksek kontrast sağlayabiliyorsunuz. Renklerle ilgili bir sıkıntınız varsa mesela renk körlükleriyle ilgili buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tercihlere getirmişler bunu. Bu da güzel bir şey bence. Öğrenci kısmında da var. Hemen şöyle öğrenci paneline bakalım. Bakın şu an çocuk modunda tabii ki. Bakın bu şekilde. Burada da öğrenci kısmında da var. Kontrol panelinde de var bu özellikler. Erişilebilirlik kısmı da iyi olmuş. Geliştirici bakımından, kullanıcı memnuniyeti bakımından önemli bir şey. Yeni kurs oluşturucusu
kursu baştan yazıldığını söylüyorlar. Hemen şöyle bir kurslara bir bakalım. Bir kursumuza bakalım. Kursta burada olması lazımdı herhalde. Müfredatta. İçerik Bankası, bu soru içeriklerinin olduğu bir bölüm eklenmiş zaten. Bunlar zaten interaktif test ve ödev. Gene pro sürümünde. Burada yapay zeka ile ilgili bir şey vardı da hatırladığım kadarıyla. Evet, şu kısımda sorular herhalde buydu galiba. Burada soru oluşturmaya yapay zeka eklenmiş mesela. İşte soru başlığını falan herhalde yazıyorsunuz, ondan sonra kendisi oluşturuyor galiba. Çünkü aslında zaten pro sürümü olan arkadaşlar varsa deneyimlerini yorumlara, videonun yorumlarını da yazsınlar arkadaşlar. Bizim de göremediğimiz, edemediğimiz özellikler vardır. Ayrıyetten 5 tane yeni soru tipi geldi. Onlar da pro'ya geldi arkadaşlar. Ücretsizde ne var? Yalnızca 4 tane gördüğünüz gibi seçeneğimiz var. Diğerlerinin hepsi pro'da. Evet, İçerik Bankası dediğim gibi aynen şu kısım İçerik Bankası pro'da. Soru ön izleme demiş. Mesela şu olması lazım, ön izleme. Evet. Bu ücretsiz sürümüne gelmiş herhalde. Burada masa üstünde nasıl gözüküyor? Mobilde nasıl gözüküyor? Bu şekilde. Mobil uyumluluğunu dediğim gibi bu sürümde bayağı üstüne düşmüşler sanırım. Ödev iyileştirmeleri demiş. O da gene pro sürümünde. Soru tiplerinde dediği 4 tane zaten ücretsiz kullandığımız var. 9 tane de pro'da var. 5 tane yeni tip geliyor. Hepsi pro'ya geliyor. Görsel işaretleme, aralık işaretlememiş, grafik, yap bol şeklinde soru tipleri gelmiş. Yapay zeka ile sınav oluşturma. Yapay zeka ile herhalde bir sınav oluştur dediğinizde ücretsiz de gözükmüyor. Büyük bir ihtimalle ücretli de herhalde yapay zeka ile oluşturma var. Bu da bize gözükmüyor tabii ki. Pro'da çok özellik var. Pro özelliklerinde zaten görürsünüz. Eklentinin şöyle ayarlar kısmında bakın, araçlar, eklentiler dediğinizde burada zaten bakın devasal şekilde eklentisi var. Bir sürü eklenti var. Bunları inceleyin. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 tane. 28 tane eklenti. Daha önce tutor videolarıma gelen yorumlarda işte abonelik sorulmuş mesela, cevaplamışım ama gene buradan da söylüyorum. Abonelik sistemi gene ücretli de, gelişmiş analitik gene ücretli de, merkezi notlar, kaynak merkezi. Burada yeni diye geçiyor ama ücretsizde yok arkadaşlar. Bu ücretsizde de yani pro ibaresi koymamışlar. Videonun başında gösterdiğim, hatta pardon şurada ürün notlarında. Şimdi bazılarına pro yazıyor, bazılarına yazmıyor. Şimdi pro yazmadığı zaman diyorsunuz ki bu ücretsizde vardır diye düşünüyorsunuz. Olmayabiliyor. Onu söyleyeyim. Ben çünkü dediğim gibi eklentiyi kurdum. Ücretsiz sürümünü kurdum lokalimde ve yapay zeka ile de kodlarını da tarattım arkadaşlar. Niye yaptığımı da anlatacağım zaten. O taramalarda zaten çıktı. Bir tutarsızlık çıktı. Çünkü dokümantasyonlarını da GitHub'daki reposundaki dosyalarını da okuttuğumda, kendi internet sitesindeki bilgilere de baktırdığımda yapay zeka buradaki çelişkileri buldu aslında. GDPR evet geldi. Giriş ekranları evet yenilendi. Yani yenilendi derken biraz daha modernleşmiş aslında. Bakın bu şekilde bir iyileştirme olmuş. Şimdi eski bir temasını kullanıyorum ben. Ücretsiz temasını. Yalnızca hani bu şeyi göstermek için, yeni özellikleri göstermek için, ama yeni bir tema falan da gelmemiş. Temaların çoğu da eski temalar zaten. Eski tema, ücretsiz temaları zaten. Onlarda herhangi bir güncelleme falan yok. Hatta şöyle bir şey yapalım. Cep telefonunda. Da bu temaya göre değişiyor. Sonuçta ben eski bir ücretsiz temasını kullandığım için bakın burada mesela bunları kabul edecek ya da yapacak. Şimdi kayıt ol dediğinizde yani gene aynı aslında ama biraz daha tasarımsal olarak değişmiş. Biraz modernleşmiş. Evet, burada not almışım mesela slaytta da. Arkadaşlar biraz aceleye gelmiş gibi eklenti. Sanki hani 4.0 çıktıktan sonra direkt olarak bir gün 2 gün sonra da fix eklentisi çıktı. Biliyorsunuz ben normalde eklentilerin çeviri dosyalarını yapıyorum ve bunu da çok cüzi fiyatlarda sizlere sunuyorum zaten arkadaşlar. Hem destek oluyorsunuz hem de zamandan kazanmak için bu ücretsiz çeviri dosyalarını alıyorsunuz. Şimdi tutorla birlikte bir çeviri dosyası geliyor zaten. Şimdiden söyleyeyim gerçi. Şöyle bir şey var. Bazı kelimeler çevrilmemiş arkadaşlar. Bazı kelimeler derken %40'ı zaten çevrilmemiş halde geliyor size çeviri dosyası. Eski çeviri dil dosyasıyla, yani tutor'dan aldığınız dil dosyasında çok büyük bir boşluk var. Türkçe çevirmeniz gerekiyor. Ben de ne yaptım? Tabii ki normalde yaptığım iş zaten bu. Ben de çevirdim. Hemen hemen hepsini çevirdim zaten. 3335 terim metin çıktı. Bunları Türkçe diline çevirdim. Böyle bir şey var. Artık tutor'un çeviri dosyalarında, PO dosyalarında ve React dil dosyaları, JSON dosyaları var arkadaşlar. JSON'da kayıtlı olan terimler PO'da toplanıyor, çevriliyor, mevriliyor. Baya bir olay değişmiş. Eski PO'da yalnızca bir PO dosyasıyla değil, JSON dosyalarından, yani React'ın
React dosyalarının kullandığı dosyalarda da terimler var artık arkadaşlar. Biraz işiniz zorlaşacak. Ben bunu ne yapıyorum? İşte kendi programlarımda yapay zekayla, Poedit'le, onunla bununla derken zaten çeviriyorum arkadaşlar ve bunu da kendi sistemle paylaşıyorum. Yani cüzi bir fiyata satıyorum arkadaşlar. Çevirdikten sonra da bunu gördüm. React dosyasında ne de Po dosyasında eklenmemiş terimler var, kelimeler var İngilizce olarak. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Geliştirici ekibinin yapması gereken bir şey. Çeviri dosyasına, Po kaynak dosyasına ya da React dosyasına eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben bir iki şeyi ekledim. Takvimler falan vardı. Bunlara falan ekledim tabii ki. React dosyasına ekledim ettim ama bazıları da kodun içerisinde yapılması gereken düzeltmeler var. Onlara ben bir şey yapamıyorum tabii ki. Yapsam bile ilk güncellemede otomatikman yaptığım düzeltmeler gidecek arkadaşlar. O yüzden de haberiniz olsun, bilginiz olsun. Birkaç tane yerde var bu. Bakın yani İngilizce kalan metin. Bunun notunu almışım zaten. Buradan da zaten videoyu durdurduğunuzda görebilirsiniz. Nerede ne çevrilmemiş, çevrilemiyor mesela. Bunları görebilirsiniz. Gelen özelliklerde işte ben genel olarak gösterdim bunu bu şekilde. Bir fikriniz olsun istedim. Şimdi gerçekten büyük bir güncelleme. 4.0 büyük bir güncelleme olmuş. Yani 28 tane yeni özellik. Benim anlamadım, bu şu an mevcut eklentilerde zaten yok muydu diye düşünüyorum da. Belki ücretsiz değil mi? Yok, ücret. Bunların hepsi pro zaten. Bak. 17 tane de normal olan fonksiyonu güncellemişler. İşte 4.01'in çıkması arkadaşlar. Bir iki gün sonra da o fix'in çıkması. Burada 28 yeni özellik, sıfır hata düzeltmesi, sorun eksik özellik değil. Aslında şu an kırılgan olması eklentinin. Bence de. Çünkü WordPress forumuna girin. WordPress forumlarında şurada arkadaşlar. Bakın buradan ulaşabilirsiniz. Buradan mesela açılan başlıklardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1 saat önce, 8 saat önce geri dönüş yapıyorlar. Evet, hızlıca bir geri dönüş yapılıyormuş. Geliştirici ekibi gerçekten de o yönde de güzel çalışıyormuş. Bir kırılganlık şu an var. Öyle gözüküyor. Çünkü açılan konu başlıklarına baktığınız zaman 4.0 yayınlandıktan sonra açılan konu başlıklarıyla 4.01'in fix güncellemesi konu başlıkları kapatılmış. Açılan konular kapatılmış çünkü yani düzeltilmiş ama yeni konu başlıkları açılmış bu sefer de. Gene sorun ve sıkıntılı olan konu başlıkları var. Büyük bir ihtimalle kısa bir süre içerisinde de bence yeni bir fix patch yaması gelecektir diye düşünüyorum. Bakın 8 Temmuz'da 4.0 çıktı. 12 gün sonra da 4.01 çıktı. 5 tane düzeltme yapılmış ama hala gene devam eden sorunlar var. Tutor'u ben beğeniyorum. Güzel. En çok sevdiğim özelliği de WooCommerce ile birlikte entegre çalışabilmesi. Bu bayağı şey fark ettiriyor. WooCommerce çünkü e-ticaret altyapısında kullandığımız ve bildiğim, ben kendim için diyorum tabii ki, bildiğim ve kullandığım bir eklenti sonuçta. O yüzden de WooCommerce ile entegre çalışması yaptığınız kursların, pazarladığınız, sattığınız kursların ödeme yollarına, ödemelerinizde çok rahat bir güzellik sağlıyor aslında. Kendi ödeme kısmı yok mu? Tabii ki var. İçinde olan bir ödeme kısmı var zaten. Burada mesela para kazanmada doğal ya da işte devre dışı da bırakabiliyorsunuz. Doğal seçtiğiniz zaman WooCommerce'te yaptığınız çoğu özelliği burada kendi, yani WooCommerce kurmak istemeyebilirsiniz tabii ki. Onu da anlıyorum. O yüzden o zaman da doğalı seçtiğiniz zaman buradan WooCommerce'te yaptığınız birçok ayarları burada kendi sitesinde yapıyorsunuz tabii ki. Tercih meselesi. Bir önceki videolarımda bakın arkadaşlar detaylı anlattığım tutor videolarım var. Versiyon 3 güncellemesini anlattığım video var. Ondan önce normal online kurs sitesi nasıl kurulur diye bir videom var. Bunlara videonun açıklamalar ya da kartlarda olacak zaten. Lütfen onları önce seyredin. Eğer hiç bu kursu kurmadıysanız bence bir seyredin. Tasarımsal ve değişiklikleri böylece daha net anlamış olursunuz. Evet, karar aşamasına gelince arkadaşlar. Şimdi ilk defa tutoru kuracak olanlar için eğer bir aciliyeti yoksa bence bir sonraki yama beklenebilir ya da patch beklenebilir. Ya da şimdi kurup denemeler yapabilirsiniz. Canlıyı açmazsınız belki. Denemeler yapabilirsiniz, edebilirsiniz. Bir şeyler yapar. Kurcalarsınız en azından. Gerçek anlamda iş akışına geçirmek istemiyorsanız, canlı bir hayata geçirmek istemiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Eski versiyonda olanlar için geçmeli midir diye düşünüyorum. Bence beklemeli diye düşünüyorum. Bana sorarsanız bir ikinci yamayı beklemek lazım. Çünkü birinci yamadan sonra hala WordPress forumunda gördüğüm başlıklarda sorunların hala devam ettiğini gösteriyor. Şimdi eğer bir canlı siteniz varsa, halihazırda çalışıyorsa, kurslarınız varsa, pazar yeriyseniz, işte kurs satıyorsanız, eğitim veriyorsanız canlıda geçmek biraz sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. İyi düşünmeniz lazım. Ben olsam ben şu an geçmem, gene eski sürümle devam ederim. En azından şöyle bir şey var. Evet, güncellemek istiyorum ben. Geçeceğim derseniz de yapacağınız işlem çok basit aslında. Neden? En başta direkt olarak canlı siteniz geçmeden önce, güncellemeden önce, çünkü bu gerçekten büyük bir, devasal bir güncelleme. Geçmeden önce muhakkak yedeğini zaten alın. Her eklenti videolarında muhakkak söylediğim bir şeydir zaten. Yedeksiz çalışmak
çalışmayın arkadaşlar. Kesinlikle. İster hostingler alın, isterseniz işte WordPress içerisinden alın ama yedeksiz çalışmayın ve bunları hostingde de bırakmayın. Yukarıda olmasın. Bilgisayarınızda da indirin ya da bir ne bileyim depolama alanında tutun. Ama bunu periyodik olarak yapın. Günlük yapın, haftalık yapın. Gerçi o sizin trafiğinize bağlı ama neyse. Yedeksiz çalışmayın birincisi. İkincisi, yapacağınız iş zaten belli. Otomatik güncellemeniz açıksa zaten büyük bir ihtimalle de geçmiş olabilirsiniz yani. Geçmiş olsun o zaman. Bir şey yapacak bir şey yok. Yediğinizi muhakkak alın. Ve kopyasını oluşturun sitenizin. Bu lokalde de olabilir. Canlı bir yerde de yani herkes açık olmayan bir şekilde kopyasını oluşturduktan sonra orada güncellemesini yapıp bakın. Sitenizde bir bozukluk var mı? Çalışmayan kısım var mı? Fonksiyon var mı? Her şey normal mi değil mi? Bunları görün. Ondan sonra ana sitenizi güncellersiniz. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Benim tavsiyem o olur. Geri dönüş rollback kullanmak çok mantıklı mı bilmiyorum. Çok mantıklı olarak düşünmüyorum. Bu da kullanılabilir. Eğer yanlışlıkla geçmişseniz, ettiyseniz. Çünkü sonuçta bazı hatalar geri dönüşü olmayabilir arkadaşlar. Bu da sizi çok pahalıya patlar. O yüzden de işinizi sonuçta para kazanıyorsanız burası bir kazanç kapısıysa, ekmek teknesi ise buna dikkat edin arkadaşlar. Hassas davranın. Söyleyeceklerim aslında bu kadar diyebiliriz. Eğer aramızda yeni versiyonu geçen arkadaşlar varsa, eklentiyi kullanıp yeni versiyona geçenler varsa yorumlarda paylaşsınlar. Yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Yok mu? Ne yaptınız? Herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Göç kolay oldu mu? Olmadı mı? Bunlar mesela çok önemli bir kaynak aslında. İnsanlar okuyabilir. Başınızdan geçenler, yapılması gereken, yapmaması gerekenler ne var mesela? Ya da eski sürümdeyseniz hala geçmediyseniz bu videoyu seyrettikten sonra ne düşünüyorsunuz? Evet geçmeli miyim ya da bence de beklemeli miyim diye söylüyor musunuz? Merak ediyorum. Yorumlarda bunu paylaşabilirsiniz benimle. Eğer gerçekten de bir talep de olursa böyle yeni bir güncel çevrim içi bir kurs sektör videosu hazırlayabiliriz. Sıfırdan bir WordPress'e kurulum ve bir tane kurs sitesi oluşturabiliriz arkadaşlar. Gene değişen bir şey çok fazla bir şey yok. Zaten gelen özellikleri zaten gösterdim. Bir önceki videolarımda zaten sıfırdan nasıl kurulduğunu anlatıyorum. En büyük özellikleri zaten gösterdim. Tasarımsal olarak çok büyük bir fark var zaten. Keşke ücretsiz olarak verdikleri temalarda da bir güncelleme olsa da ya da yeni güzel temalar eklense ücretsiz versiyonlarla işimizi görebilsek ne güzel olur diyeceğim ama ciddi anlamda da zaten bu işi yapıyorsanız ve ciddi anlamda para kazanıyorsanız zaten hiç düşünmeyin, ücretli sürümüne geçin zaten. Buna işe yatırım olarak düşünün bence. Buraya kadar seyrettiyseniz arkadaşlar teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Daha önce çekilecekti bu video ama işlerimden dolayı yükleyemedim. Bir hatam da olmuş olabilir belki. Gözümden kaçmış bir şey de olabilir. Lütfen yorumlara, açıklamalara yazın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bir emek harcıyorum. Geliştirdiğim başka bir eklenti var zaten. Araç kiralama, rezervasyon eklentisi var. Onu geliştiriyorum bir taraftan. Bir taraftan da kanalıma gene eskisi gibi videolar eklemeye başlayacağım. Bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda da görüşelim diyorum. Hoşça kalın.